Basit ve temel olarak çocuk 7-8 yaşına kadar dünyayı algılamaya çalışır. Algının baş yardımcısı da duygudur. Duyguları olmadan algıladığı şeyin hoşuna gidip gitmediğine karar veremez insan. Veya ona zarar verip vermediğine veya o deneyimin gerçek olup olmadığına. İnsan bilinci bir deneyimin gerçek olup olmadığını hisleri vasıtasıyla anlar. O yaşlarda ego henüz mental yani düşünsel süreçleri ele geçirmemiş durumdadır. Mental beden henüz düşük frekanslara uyum sağlayamamış haldedir. Bu işler bir anda olmuyor sevgili seyirciler. Maalesef. Zaten amaç da bu. Buraya gelir gelmez sağlıklı bir yetişkin olgunluğunda olabilseydik oyunun da tadı çıkmazdı. Dolayısıyla yeni bir dünya, yepyeni bir duygu ve düşünce bedeni, yepyeni bir ego. Bütün bu yenilikler yeniden sıfırdan bir şeyler inşa etmek demek. Ve bütün bunlar insan psikisinde bir karmaşaya yol açar. Tıpkı ölümden sonraki kısa süreli karmaşa gibi. Boyut değiştirmek kolay değil. Bu karmaşanın süresi malum bu boyut daha yoğun olduğundan tabii ki ölümden farklı olacak şekilde zamana tabidir ve nispeten uzun sürer. İşte bu karmaşa döneminde bebeğin ihtiyaç duyduğu tek şey birilerinin ona yol gösterdiğini bilmek ve buna güven duymaktır. Yani çok önemli bir şey var burada. Bütün bu karmaşanın içinde yalnız olmadığını hissetmek ister insan. Birileri var elimden tutup beni buradan en iyi şekilde çıkaracak. Bebeklik sürecinde ve sonraları yani çocuklukta bu normaldir. Bunu dışarıdan beklememiz gerekir. Çünkü hem dış dünyadan kendi yansımanı gör diye programlanmışızdır. Hem de sağlıklı bağlar kurmayı öğrenmemiz böyle bir yolla sağlanır. Fakat bu durum sekteye uğradığında, sağlıklı işlemediğinde yani fonksiyonsuz aile dinamikleri buna izin vermediğinde ileride yetişkinlik hayatımız boyunca bir kurtarıcı beklememizle sonuçlanır. O kurtarıcı hayatın en başında gelmedi ya, bekle dur, ne zaman gelecek diye. Bütün yetişkin hayatını kurtarıcı bekleyerek pasif bir şekilde geçir. Bu yüzden büyüyemeyiz. Bu yüzden bağımlı bireyler olarak kalırız ve bunu da normal kabul ederiz. İçeride o rehberliği bekleyen bebek hala beklemededir. O bebeği donup kaldığı, sıkıştığı o zamandan çekip çıkarıp bu zamana getirmemiz şarttır. Artık büyüdüğünü ve bu rehberliği almak için hem içsel hem dışsal bütün kaynaklara kendi özgür iradesiyle erişimi olduğunu göstermek ve hissettirmek gerekir. Ve maalesef bu toplum şu anki haliyle o bebeği oradan çıkaracak araçlara sahip değildir. Ne aile, ne toplum, ne eğitim sistemi, ne de terapistler bu araçlara sahip. Özellikle insan psikolojisiyle profesyonel olarak ilgilenen herkesin acilen bu konuda özel araçlar edinmeleri şarttır. İnsanlara yardım edebileceğimizi iddia edebilmemiz için önce kendimize yardım etmiş olmamız gerek. Bu yüzden söylemeden geçemeyeceğim. Kendi kişisel hazımsızlıklarını bir kenara bırakıp beni takip eden, anlamaya çalışan, kendini geliştirmeye, bu araçları edinmeye çalışan, onlara dayatılanları kabul etmeden açık bir enerjiyle muhakeme edip doğrusunu sezen, bütün akıl sağlığı çalışanlarını, profesyonellerini sevgiyle takdir ediyorum. Bana umut veriyorlar. Umarım kişisel kıskançlıktan öteye geçip sistemin eksiklerini her geçen gün daha fazla kişide görebilir. Çünkü olay kişisel değil, olay tamamen sistemsel. Bu arada şuraya da bir açıklık gerekli. Şu an mevcut sistemde çok güzel çalışan modaliteler de var. Mesela bu işlerin kilometre taşı olan iç çocuk çalışmaları gibi. Bunları yok saymıyorum elbette. Sıkıntı şu ki, bunun gibi güzel çalışan modalitelerin güzel çalışmasının bir ön koşulu var.
Ve maalesef mevcut sistem bu ön koşulu yok sayıyor, atlıyor, işine gelmediği için görmek istemiyor vesaire diyelim. Bu ön koşul şaşırmayacağınız üzere duygulara gereken önemin verilmesi. Duyguları işin içine katarak çalışma yaptım sananlar gerçekten olması gereken yerden o kadar uzak, o kadar uzaktalar ki. Ancak doğrusunu öğrenince fark edilen bir fark var arada. Şimdilik buraya girmiyorum. Hayatımız boyunca bizimle kalan bir bebeklikle kalmamıza, büyüdüğümüzü zannederken nasıl rehberlik edeceğimizi bilmediğimiz çocukluğumuzu yanımızda dolaştırmamıza sebep olan fonksiyonları bozulmuş bu yapının daha da derininde ve en çekirdeğinde çocuğunu kendi uzantısı olarak görmek yatar. Çocuk bu aile için sistemin bir parçasıdır ve bu değirmene su taşımak zorundadır. Hangi rol biçilmiş olursa olsun çocuk bu yapıyı kendi canı pahasına sürdürmeli ve devamlılığını sağlamak için de kendi çocuklarına aktarmalıdır. Aksi halde aileden dışlanır, aforoz edilir ve aidiyet hissini kaybetmek bir insana ölümden beter gelir. Sadece çocuğunun değil, kendi dışındaki herhangi bir bireyin kendi uzantısı olduğunu sanmak narsisistik bozukluk eğilimleri içine girer. Uzantı olarak görmek ile kendinden bir parça gibi görmenin arasında maalesef bir fark yoktur. Karşındaki insanı kendinden bir parça gibi görmek ilk başta güzel gibi görünebilir. Çünkü insan kendine zarar vermek istemez, değil mi? Dolayısıyla kendinden gibi gördüğü parçayı da incitemez diye düşünebiliriz. Yanlış. Bu ancak ve ancak sağlıklı bir toplumda geçerli olabilecek bir durumdur. Ayrıca o koşulda bile sağlıksız bir bakış açısıdır. Çünkü hala ve yine narsisistik eğilimler içerir. Kişi ancak kendini seviyorsa kendinden gördüğü parçayı incitemez. Kaldı ki bu bile ön koşullara bağlıdır. Kişinin hastalıklı şekilde kendinden nefret ettiği durumlarda tam tersine kendinden bir parça olarak görmesi karşıdaki kişiye daha da çok nefret akıtmasına sebep olur. Ve inanın bana bunu bilinçsizce, farkında olmadan yapar. Kendine olan öz nefretinin farkında olmayan bir insanın kendinden şuursuzca, otomatik olarak nefret ederken bir parçası olarak gördüğü şeye zarar vermemesi mümkün değildir. Kendinden nefret etme ve maruz kaldığı davranış biçimleri ona doğru ve sağlıklı gelir çünkü. Algısında sevgi olarak kodladıkları çarpıktır. Ve bu çarpık sevgi anlayışına başkasını maruz bırakırken burada bir yanlışlık görmez. Göremez çünkü. Kendi travma gözlüğü ile algıladığı dünyasındakiler ona normal görünür. Hatta daha da ileri gidelim. Hepimizin içindeki bu öz nefret seviyesi kendini seven, kendine saygısı olan, sınırlarını güzellikle belirleyen, istediği hayatı yaşayan insandan ne kadar tetiklendiğini de belirler. Öz nefret seviyesi yüksek bir insanın böyle bir insana tahammülü sıfırın altındadır. Kendisi acı içinde olan insan kendisini sevemez zaten. Bu yüzden aslında kendinden nefret etmeyi sadece derin psikolojik bozuklukları olan insanlara yamamak da yanlıştır. Hepimiz, istisnasız hepimiz kendimizden nefret ediyoruz. Nefret seviyesinin derecesi önemli sadece. Fakat yine de çekirdek benliği kendinden nefret etmekle doğmuş bir insanın kişilik bozukluklarına sahip olması gerekmez. Yani kimsenin kendini nasıl seveceğini bilmediği bir evrende kişinin karşısındaki insanı kendinden bir parça gibi görmesi, onun da kendiyle aynı muameleye maruz bırakılmasının otomatik ve normal olduğu bir algı doğurur. Bu sebeple de tehlikelidir. Kişinin kendi dışındaki herhangi birini kendinden bir parça, bir uzantı olarak görmesinin ne kadar sinsi şekilde narsisistik olduğundan saatlerce bahsedebilirim. Ve hatta gerçek bağlar nasıl kurulur, sevginin frekansında ne vardır, ne yoktur konulu videolarda bundan detaylıca bahsedeceğim. Fakat şimdilik bu videonun bağlamında şunu bilmek bize yetecektir. Bireyselleşmeden sosyalleşemeyiz.
Önce kendimiz bireyselleşip kendi cumhuriyetimiz içinde huzurlu bir varlık sergilersek ancak başkasıyla kendi cumhuriyetimizi işgal ettirmeden gerçek bağlar kurabiliriz. Ki zaten ancak önce kendimiz bireyselleştiğimizde karşımızdaki insanın da birey olmasına izin verebiliriz. Aksi hal insanların birey olmasına izin vermeyip sonra neden öyle davrandığını anlayamadığımız ilişki ve iletişim biçimleri geliştirmek olur. Karşımızdaki insanı bir birey gibi göremezsek, onun bireyselliğini farkında olarak ya da olmadan kendi varlığımızın içinde eritmeye çalıştığımız en masum durumda bile onun sınırlarını tanımamış oluruz. Onun kendine, hayatına, yaşayış biçimine dair tercihlerini bizimkilerle aynı olmak zorunda bırakmış oluruz. Şimdi bütün bunları fonksiyonsuz ailenin çocuklarına yaptıkları olarak yeniden dinleyin. İşte anne baba kendi çocuğundaki bireyselleşme güdüsünü görmeyip ona kendi bireyselliğini dayatırsa ne olur? Bu çocuğun hayata dair tercihleri oluşmamış olur. Veya halihazırda oluşmakta olan tercihlerini daha olgunlaşamadan çarpık, yarısı çocuğa, yarısı ebeveyne ait eciş bücüş bir şeye dönüştürür. Şimdi tercihler kelimesini kullandığım her yere sınırlar kelimesini koyarak yeniden dinleyin. Çünkü sınırlar kimin neyi dışarıda bıraktığınız değildir. Sınırlar tercihlerinizdir. Yani çocuğun sınırlarının oluşmaması veya elinden alınması için harika bir tarif var elinizde şu an. Sınırlar her şeydir. Fakat maalesef şu günlerde sanki diğer konulara nispeten daha önemsiz bir konuymuş gibi. Çünkü travma var ya hani sanki insan gelişiminde bir alt kategoriymiş gibi. İnsan benliğini oluşturan en önemli şey değil de sanki daha çok hem basit bir kişisel gelişim tavsiyesiymiş gibi ya da etkin iletişim yöntemlerinde kullanılması gereken bir araçmış gibi öğretilmeye çalışıldığını görüyorum. Ve belki de üstünde durulması gereken en öncelikli ve tek çekirdek konu olduğundan her geçen gün daha çok emin oluyorum. Çünkü bütün bu çalışmalar, bütün bozukluklar, bütün dağılmış gerçeklik algıları dönüp dolaşıp sınırlar konusunda bağlanıyor. Yani tercihleri, sınırları elinden alınmış bir çocuk işlevsizliğin en büyüğüne maruz bırakılmış oluyor. Ve bundan sonraki hayatında ya sınırları olmayan ya da duvarları olan bir yetişkin olarak dış dünya ile ilişki kurmaya çalışıyor. Daha kötüsü bunu kaderi sanıyor. Kendi yapısı, kendi beceriksizliği, kendi fonksiyonsuzluğu sanıyor. Çünkü bende bir sorun var, sorunlu olan benim algısıyla kendini algılamasına göz yumuldu. Çocuk kendinde sorun ararken fonksiyonsuz ailesi tarafından desteklendi maalesef. Kimse çıkıp da hayır evladım sorun sende değil, ne yapacağını bilemeyen ve bunun acısını sana yükleyen biziz diyemedi. Kimisi ne yaptığının çok ama çok farkında. Kimisi ise o kadar şuursuz ki sorunun gerçekten masum bir çocuk olabileceği yalanlarıyla kendini avuttu. Bu çocuk neden böyle olmuştu? Kötü tohumdu bu çocuk. Ya da yapısı buydu, hamuru buydu falan filan. Yani yeri gelmişken söyleyeyim mi? Bütün bunların suçlusu ve sorumlusu siz değilsiniz. Fonksiyonları çürümüş aileniz. Tabii sonrası için yani bütün bunları bildikten sonra da sorumluluk size geçmiş oluyor. İyileşmek için ciddi adımlar atmak sorumluluğu. Ve öyle Instagram gurularına soru sormakla da değil. Ciddi sorunlara ciddi cevaplar ve çözümler arayarak. Fonksiyonsuz aile çocuğunu kafasındaki resme uydurmaya çalışarak yetiştirir. Bir tohum ekip o tohum için gerekli şartları karşılaması gerekir. Bu şartların sadece fiziksel olduğunu zanneder. Sonra da bu en temel fiziksel şartları sağlamasını marifetmiş gibi çocuğun başına bela eder. Bu da yetmezmiş gibi tohum büyürken hoşuna gitmeyen yaprakları budar.
Çiçek sarı açacaksa onu pembe yapmak için elinden geleni yapar. Oturup sadece nasıl bir bitkiye dönüşeceğini izleyemez. Her türlü müdahale hakkıdır. Gerekirse burada olmadı deyip onu yerinden yurdundan söküp başka yerde pembe çiçek açmasını bekleyecek kadar da zalimdir. Tohumun orijinal yapısını asla kabul edemez. Ederse kendini sorgulaması gerekir çünkü. Ve kendini sorgulamamak için tam anlamıyla her şeyi yapacak kapasitesi olduğundan çoğu ebeveyn için o gün asla gelmez. Kendi duygusal yaralarını saramamış ebeveyn kendi acısının sorumluluğunu çocuğuna bırakarak kendini kurtardığını zannederken aslında duyguları buhar olup uçmadığı için daha çok acı biriktirir. O acı biriktikçe de çocuğun yükü daha da ağırlaşır. Çünkü kendi duygusunu nasıl regüle edeceğini bilemez. Kendini tanımayan, kendinden kaçan, mesela öfkeden delirdiğinde bunu nasıl yöneteceğini bilemeyen ebeveyn elbette en yakınında ve en aciz varlık olan çocuğuna yönettirir öfkesini. Çocuk bilir mi peki öfkeyi nasıl yöneteceğini? Üstelik bu öfke kendine bile ait değilken elbette hayır. Kendisine yönelen öfkeye şok içinde boyun eğmekten başka çaresi yoktur. Yapabileceği tek şey utanmaktır. Utanmak ve başkalarına ait bu öfkeyi kendiyle ilgili hale getirerek duruma adapte olmaktan başka bir tepki verirse tehlikede olacaktır. Bu tehlikeli yetişkin ile aynı ortamda kalabilmesi için gereken tek şey kendinin suçlu, hatalı ve sorumlu olduğunu düşünmesidir. Başka türlüsü dayanılmaz bir strestir çünkü çocuk için. Peki burada kimdir yetişkin? Ebeveyn mi? Çocuk mu? İşte bu şekilde başlayan, zaman içinde farklı deneyimlerle ama sürekli daim olan bir gerçekle yaşamaya çalışırken çocuk olması gerekenden erken büyümek zorunda kalır. Anne babasının duygularının sorumluluğunu almak zorunda kaldığı her an daha da büyür çocuk. Kendi duygularında ne olduğunu anlamak bir tarafa, anne babasının duygularını daha ne olduğunu anlamadan kendi üzerine almış bir çocuktan artık çocuk olarak bahsedebilir miyiz? Ebeveynleştirilip sırtına kaldıramayacağı yükler koyulan bu varlık, durumun içinde yaşadığı kendi acizliğini bile bir kenara bırakır ebeveynin duyguları söz konusu olduğunda. Çünkü onun için hayatta kalma bir ölüm kalım savaşına dönüşür. Ölüm kalım savaşlarında kişi kendi duygularını, önceliklerini, tercihlerini, sınırlarını düşünebilir mi peki? Gitti yine çocuğun elinden sınırları. Kim olduğunun yerinde annesi var artık. Sanki tek başına bir durummuş gibi görünen çocuğun ebeveynleştirilmesi durumu aslında tek bir durum değildir. Çünkü sonuçlar çeşitlenir, dallanır, budaklanır. Her çocuk kendi yoluna, yapısına göre adaptasyon geliştirir. Bazı çocuklar duruma boyun eğmek zorunda kalırken anne babasının onu düşürdüğü bu durumdan öyle nefret eder ki anne babasının ebeveyni olurken onlara benzememek için elinden geleni yapar. Kendini yok etmek pahasına onlara benzemez. Bazı çocuklarsa yine duruma boyun eğmek zorunda kalırken kendi ebeveynlerinin ebeveyni olmaktan garip bir haz duyar. Bu haz onlara bir çeşit üstünlük hissi verir. Ve işte size bir kurtarıcı nasıl yetişir sorusunun cevabı. Ben neden böyle her derde olana koşuyorum? Bu kadar iyi biri olmama rağmen neden mutsuzum sorularının cevabı. Çünkü yoksun sen. Var olmayan bir insan nasıl mutlu olabilir? Bu aşamada isterseniz kapı paspası olmak videoma göz atabilirsiniz. Dediğim gibi burada sadece iki farklı yönelimden bahsedebiliyorum. Fakat yönelimler o kadar çok ki ve işte tam da bu yüzden herkes bu yolu yürürken herkese iyi geldiği iddia edilen çalışmalardan uzak durmalı. Muhakemeyi asla elden bırakmamalı. Maruz kaldığımız benzer veya aynı travmalara, aynı fonksiyonsuzluklara rağmen hepimizin ayrı yöntemler geliştirip hayatta kalma yolları bulmasına inanın hayranım. Bu anlarda fark ediyorum ki
Gerçekten müthiş çeşitliliği olan çok zengin bir yapıya sahibiz ve aynı şekilde işlev gören bir yapı içinde de yaşıyoruz. Hayran olmamak imkansız. Fonksiyonsuz ailenin en temel fonksiyonsuzluklarından bir diğeri duygusal körlük. Ebeveynin çocuğunun duygularına olan körlüğü.